Sesli Yolculuklar serimizin 6. videosuna, bu huzurlu sabah yolculuğuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün İsviçre'nin o baş döndüren devasa Alplerinden biraz uzaklaşıyoruz. Rotalar bizi bu kez Almanya'nın Bavyera eyaletine, Segnitz'in o sessiz kendi halindeki düzenli sokaklarına getirdi. Kitzingen üzerinden geçip romantik yolun en özel duraklarından biri olan Würzburg'a doğru uzanacağız. Bu videoda sizleri sadece güzel manzaralar izlemeye değil, bu düzenin, bu sakinliğin arkasındaki o görünmez ruhu beraber fark etmeye davet ediyorum. Yolun bize anlatacakları var. Hazırsanız hikaye başlasın. Şu an yoldaki akışa dikkat etmenizi istiyorum. İsviçre'nin o kartpostal manzaralarından çıktık ama başka bir şeyin içine girdik. Kusursuz işleyen bir sistemin. Dikkat edin, ne bir korna sesi var, ne sabırsız bir selektör, ne de önce ben geçmeliyim aceleciliği. Aslında bu sessizlik sadece gürültünün yokluğu değil, birbirinin hakkına duyulan o sessiz saygının bir sonucu. Kimse çakar lambalarla önünüzü kesmiyor ya da makas atarak sizi tedirgin etmiyor. Burada kural sadece polisten korkulduğu için değil, ortak yaşamın bir gereği olarak içselleştirilmiş. Bazen kendi kendime soruyorum, bu huzur sadece asfaltın kalitesinden mi, yoksa o asfaltın üzerinde giden insanların zihnindeki önce kural mantığından mı geliyor? Çünkü medeniyet çoğu zaman büyük projelerde değil, kimse izlemiyorken bile o yaya geçidinde durabilme bilincinde gizli. Şu an bir Shell istasyonuna giriyoruz ama bugün pazar. Avrupa'nın pek çok yeri olduğu gibi buralarda da pazar günü hayatının ritmi tamamen değişiyor. İstasyon aslında hizmet veriyor ama içeride kimse yok. Sadece self servis. Nakit tercih edenler için sistem kapalı. Sadece kartla işlem yapabiliyorsunuz. Daha önceki bir gezimizde de buna benzer bir sahneye denk gelmiştik hatırlarsanız. Bu durum aslında az önce konuştuğumuz o otonom sistemin bir parçası. İstasyonu birine emanet etmeye gerek duymuyorlar. Sistem kendi kendine, teknolojinin disipliniyle dönmeye devam ediyor. Pazar günleri buralarda sadece dükkanlar değil, gürültü de tatil yapıyor. Mesai saati bittiğinde, saatler 17-18 civarına geldiğinde insanlar kabuğuna, yani evlerine çekiliyor. Görüntülerde dikkat ederseniz sokaklar adeta incin top oynuyor kıvamında. Ama bu bir terk edilmişlik değil, tam tersine bilinçli bir yaşam tercihi. İnsanlar sessizliğin ve sakinliğin peşinde. Anayasal bir hak olan dinlenme hakkının buralarda gerçekten hakkı veriliyor. Ne bir egzoz bağırtan, ne yüksek sesle müzik açan bir araç, ne de pazar sabahı duyulan bir matkap sesi. Bizdeki gibi araba koyacak yer kapmaca oyunları bile burada yok. Herkes başkasına gösterdiği saygı kadar kendi huzuruna da yatırım yapıyor aslında. Biraz da çevremize bakalım. Dikkat ederseniz geçtiğimiz köylerdeki evlerin hemen hemen hepsi eski. En yenisi belki 50-60 yıllık binalar. Bizdeki gibi ağaç kesip tarla satıp bütün geleceğini inşaata ve betona gömen bir anlayış yok burada. Ev ve arazi benim olabilir ama toprak ve ağaç hepimizin mantığıyla hareket ediyorlar. Bir ağacı kesmek istediklerinde komşusundan izin alması gereken, doğayı bireysel bir mülk olarak değil, ortak bir miras olarak gören disiplinden bahsediyorum. Ya burada balkonları hep sonradan yapmışlar gibi. Yerler asfalt, kaldırımlar, bahçeler tertemiz. Kırsal alanlarda dahi uçan bir poşet veya ambalaj görmeniz neredeyse imkansız. Biz de bu düzeni gördükçe evimize döndüğümüzde artık eski biz olmadığımızı fark ediyoruz. Çocuklarımıza yere çöp atmamayı öğretirken aslında onlara bir dünyayı korumayı öğretiyoruz. Çünkü biliyoruz ki dünya hepimizin ve emaneti doğru taşımak zorundayız. Bu yollardan geçerken dikkatinizi çekecek başka bir detay da temizliği kadar güvenliği. Dikkat ederseniz etrafta bir tane bile başıboş sokak hayvanı yok. Bu işi de zamanında bir sistem dahilinde çözmüşler. İster sabah gün doğmadan evden çıkın, ister gece geç saatte bir yürüyüşe başlayın. Kırsalın en ücra köşesinde dahi bir köpek saldırısı ihtimali yok. Ne bir kedi ne de bir köpek. Bu hayvanlara değer verilmediği anlamına gelmiyor elbet. Aksine her canlıya kendi yaşam alanı tanımlanmış. Ama kamusal alan güvenliği tamamen insan huzuruna göre tesis edilmiş. Bu durum size muazzam bir hareket özgürlüğü veriyor.
Gece bu ıssız sokaklarda sadece adımlarınızın sesini duyarak tedirgin olmadan yürüyebilmek aslında modern şehir hayatının bize unutturduğu büyük bir lüks. Güvenlik burada sadece polis veya kamera demek değil, sorunların yıllar öncesinden akılcı bir şekilde çözülüp sistemin bir parçası haline getirilmesi demek. Bazen soruyoruz bu düzen nasıl korunuyor diye. Cevap aslında çok basit. Ağaç yaşken eğilir. Biz de bu yolculuklarda çocuklarımıza sadece yeni yerler göstermiyoruz. Onlara bir yaşam kültürünü aşılıyoruz. Yere çöp atmamayı, toplum içinde yüksek sesle konuşmamayı, başkasının dinlenme hakkına saygı göstermeyi bu yollarda beraber deneyimliyoruz. Çocuklarımızın elindeki bir ambalajı kilometrelerce taşıyıp bir çöp kutusu bulana kadar cebinde saklaması sadece bir kural değil, bir sorumluluk bilinci. Buradaki insanlar bunu başarmış. Doğayı korudukları için küresel ısınmanın o yakıcı etkileri bile bu yeşillikler arasında bizimki kadar sert hissedilmiyor. Çünkü onlar biliyor ki dünya hepimize emanet ve gelecek nesillere yaşanabilir bir yer bırakmak bugünün en büyük vatanseverlik görevi. Alman disiplini diyoruz hep. Ama bu yollarda direksiyon sallarken fark ediyorum ki bu disiplin aslında bir kısıtlama değil, en büyük özgürlükmüş. Çünkü herkesin kurallara uyacağından emin olduğunuzda zihninizdeki o acaba yükü kalkıyor. Birinin aniden önünüze kırıp kırmayacağını, arkadan birinin korna tacizine başlayıp başlamayacağını düşünmüyorsunuz. İşte o zaman yolculuk bir stresten çıkıp büyük bir terapiye dönüşüyor. Bu disiplin binaların sağlamlığından yolların temizliğine kadar her yere sinmiş. İnsanlar burada kurallara bir ceza korkusu olduğu için değil, o kuralın kendi hayatında kolaylaştırdığını bildiği için sahipleniyor. Biz bu düzeni gördükçe yaşam biçimimizin, hatta olaylara bakış açımızın bile değiştiğini hissediyoruz. Eve döndüğümüzde, trafiğe çıktığımızda, birine yol verdiğimizde veya yere düşen bir kağıdı aldığımızda aslında bu yollardan aldığımız o sessiz dersleri uyguluyoruz. Buralarda insanların birbirine olan mesafesi üzerine biraz düşünmek lazım. Az önce geçtiğimiz o sokakları hatırlayın. Kimse size bakmıyor. Kimse bakmaya çalışmıyor demiyorum. Dikkat edin. Doğrudan kimse bakmıyor diyorum. Bu bir çaba değil, bir görmezden gelme de değil. Bu karşıdaki insanın varlığına ve mahremiyetine duyulan o doğal, artık refleks haline gelmiş sarsılmaz saygı. Kimse ne yaptığınızla, üzerinizdekiyle veya nereye gittiğinizle ilgilenmiyor. Herkes kendi dünyasında, kendi huzurunda. Sokakta karşılaştığınızda o verilen hafif baş selamı bile samimiyet göstergesinden ziyade seni görüyorum ve alanına saygı duyuyorum onayı. Bu mesafe toplumda bir soğukluk yaratmak yerine herkese nefes alabileceği muazzam bir özgürlük alanı açıyor. İşte toplumsal huzur bu görünmez ama geçilmez sınırlarda gizli. Bazen kendimize soruyoruz, neden her şey bu kadar yerli yerinde? Cevabı aslında çok uzakta aramaya gerek yok. Bizde kurallar çoğu zaman esnetilmek için vardır. Buradaysa uygulanmak için. Kimse bir başkasının önüne geçerek 5 dakika kazanmanın peşinde değil. Çünkü biliyorlar ki o 5 dakika bir başkasının huzurundan çalınmış bir zaman dilimi. Bu toplumsal sözleşme o kadar kuvvetli ki ne bir trafik polisine ihtiyaç duyuluyor her köşe başında, ne de bir denetim baskısına. İnsanlar kendi kendilerinin denetçisi olmuş bu durumda. Bizim de bu yolculuklardan cebimize koyduğumuz en büyük kazanç bu. Düzenin zorlamayla değil, ortak bir akılla nasıl inşa edilebileceğini bizzat yerinde görmek. Yaklaşık 9 dakikadır birlikte yol alıyoruz. Belki sadece yolları ve evleri izlediğinizi düşünüyorsunuz ama aslında beraber bir zihniyeti izliyoruz. Fark ettiniz mi? Hiçbir evin önünde bir diğerinin manzarasını kapatan, o düzeni bozan aykırı bir yapı yok. Bencillik buralarda kamusal alanın sınırlarına çarptığı an duruyor. Bizde evim benim kalemdir, içinde istediğimi yaparım anlayışı hakimdir ya. Burada evin bu sokağın bir parçasıdır ve sokağa karşı sorumludur anlayışı var. İşte o gördüğünüz pencerelerdeki çiçekler, kapı önlerindeki o titiz temizlik,
Aslında yan komşusuna, yoldan geçen yabancıya, yani bize sunulan bir ikram gibi. İnsanların estetik bir kaygı gütmesi sadece kendi zevkleri için değil, içinde yaşadıkları topluma bir borç ödeme biçimi sanki. Bazen kendi kendime soruyorum. Biz nerede yoruluyoruz? Neden bizim yollarımızda bu kadar çok öfke ve korna sesi var? Galiba temel fark hak kavramına bakışımızda saklı. Burada hiç kimse bir başkasının önüne geçmeyi bir başarı olarak görmüyor. Sırasını beklemek, hakkına razı olmak bir zayıflık değil, bir asalet göstergesi olarak kabul ediliyor. Bu yollar sadece asfalt ve çizgilerden ibaret değil. Bu yollar insanların birbiriyle kurduğu o sessiz toplumsal sözleşmenin somut bir kanıtı. Kimse bakmıyorken bile kurala uymak. İşte asıl mesele bu. Denetimin bittiği yerde başlayan o iç disiplin, hayatın her alanına sızınca ortaya bu işte izlediğiniz insan ruhunu dizlendiren kareler çıkıyor. Az önce bir kale kapısından geçtik. Şimdi ise asırlık ağaçların gölgelendiği bir orman yoluna doğru ilerliyoruz. Belki görüntüler size karışık geliyor olabilir. Bir köyün dar sokaklarından çıkıp geniş duble yollara bağlanıyoruz. Ama dikkat edin, mekan ne kadar değişirse değişsin, o görünmez nizam milim sapmıyor. İster bir ormanın ıssızlığında olun, ister bir şehrin merkezinde. Tabelalar aynı netlikte, yollar aynı kalitede ve insanlar aynı sükunette. Bu bize şunu öğretiyor. Düzen mekana bağlı bir lüks değil, bir zihniyet meselesidir. Eğer o zihniyeti bir kez kurarsanız dağ başında da şehir merkezinde de aynı huzuru tesis edebilirsiniz. Bizim yolculuğumuz da aslında bu zihniyetin izini sürmek. Her virajda, her yeni yerleşkede aynı disiplini görmek insana geleceğe dair garip bir güven veriyor. Geçtiğimiz her yerleşke bize farklı bir hikaye anlatıyor. Ama hepsinin ortak bir paydası var. Başkasına yük olmadan yaşamak. Kendi bahçesini düzenleyen amca da, yol kenarındaki bisikletli de aslında bu büyük koronun bir parçası. Bazen evimize döndüğümüzde bu sessizliği ve bu nizamı özlüyoruz. Ama asıl özlediğimiz şey asfaltın kalitesi değil. O asfaltta yürürken hissettiğimiz hakkımın yenmeyeceğini bilme duygusu. Gezmek sadece yeni yerler görmek değil. Aslında daha iyi bir insanın, daha iyi bir toplumun nasıl mümkün olabileceğine dair kanıtlar toplamaktır. Ve biz bu videoda o kanıtları tek tek heybemize dolduruyoruz. Her yıl ailece çıktığımız bu Avrupa yolculukları bizim için sadece bir tatil değil. Bir nevi fabrika ayarlarına dönüş seansı gibi. Kendi aracımızla geçtiğimiz bu 200.000 kilometrenin her bir metresi bize sabırlı olmayı, başkasının hakkına girmeden de yol alınabileceğini ve en önemlisi nezaketin bir zayıflık değil, en büyük güç olduğunu öğretti. Biz bu yollardan sadece görüntülerle değil, değişmiş bir ruh haliyle dönüyoruz. Biliyorum bazen bizde neden böyle değil diye hayıflanıyoruz. Ama unutmayın, her şey tek bir adımla, tek bir kişinin ben kurala uyacağım demesiyle başlıyor. Biz bu videoları çekerken sadece oraları anlatmıyoruz aslında. Burada da olabilir demeye çalışıyoruz. Gürültüsüz bir sabahın, güvenli bir sokağın, birbirine bakmayan ama birbirini sayan insanların olduğu bir hayatın haliyle sürüyoruz bu kilometreleri. Ve her yıl, her yolculukta bu hayalin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Yol bitiyor belki ama öğrettikleri hep bizimle kalıyor. When you don't know where you're running, come running back to me. I'll be waiting. Hava bugün biraz kapalı. Gri bir gökyüzü eşlik ediyor bize. Kitsingen'in merkezine girmeden önce ana yoldaki o rutin trafik ışıklarına takılıyoruz. Ama bakıyorsunuz ki bu bekleyişte bile bir sükunet var. Kimse yeşil yanar yanmaz arkadan kornaya asılmıyor. Kimse o saniyeleri bir yarışa çevirmiyor ülkemizdeki gibi. İkinci ışıkta da bekliyoruz. Bu dur kalklar aslında insana şehre girmeden önce o yavaş ritmi fısıldıyor. Acele etmemeyi, sıranı beklemeyi, o gri bulutların altındaki bu dinginliğe ayak uydurmayı öğreniyorsun. Yolun tadı bazen sadece akarken değil, böyle durup etrafa süzdüğün o anlarda çıkıyor. Şehir o tarihi dokusuyla bizi birazdan içine çekecek. Işıklar sönüp yol açıldığında o meşhur kilisenin oraya,
otoparka doğru son manevramızı yapacağız. Videonun başından beri anlattığım o denetimsiz dürüstlük meselesinin tam merkezine. Otopark otomatının yanına doğru ilerliyoruz. I see the crossroads coming up ahead. A choice I make, but haven't made yet. Why do pathways feel so threatening? What ifs are never ending? Caught in the shadow of what might be, a future I fear, but still cannot see. Wait up, tomorrow should be easier. What if I leap and it's not what I fear? Oh. Ve işte o noktadayız. Otoparka geldik. Etrafınıza iyi bakın. Ne bir bekleyen var, ne yer gösteren, ne de o her köşe başında görmeye alıştığınız değnekçiler. Burada hiçbiri yok. Otopark otomatı ve vicdanınızla baş başasınız. Segnis'ten başladık. Kitsingen'de sessiz bir otoparkla size veda ediyoruz. Bugünlük yol bitti. Umarım bu 17 dakika ruhunuza biraz olsun sükunet katmıştır. Bir sonraki rotada başka bir ihtimali mümkün olduğu yerlerde yeniden görüşmek üzere. Kendinize ve huzurunuza iyi bakın. Hoşça kalın. Already made it to the ending.